Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatıma. Bugün sizinle beraber Neslihan Atagül'ün doğum haritasını birlikte yorumlayacağız. Hazır Güneş Aslan Burcu'ndayken bütün Aslan Burçlarının doğum gününü kutluyorum ve ben de Aslan Burcu'nun en güzel temsilcilerinden biri olan Neslihan Atagül'ün doğum haritasını yorumlamak istedim sizinle birlikte. Ama Neslihan'ın yükselen burcu net değil arkadaşlar. O yüzden ben de sadece doğduğu güne göre bir yorum yapacağım. Ve sadece gezegenin konumlarına göre, aralarındaki açılara göre bir yorum olacak. Ama bu bile bize birçok bilgi verecek, emin olabilirsiniz. Hemen Neslihan'ın doğum haritası gelsin o zaman. Şimdi Neslihan bildiğiniz gibi Güneş Aslan Burcu kadını, yani Güneş asaletli konumda. Bu ne demek? Güneşin aslında kendinde barındırdığı özgüven, karizma, güzellik, yaratıcılık, sanat, sahne önünde olmak, oyunculuk, bu gibi bütün özellikler bu kadının karakterinde doğuştan var demek. Çünkü Güneş 5. evin doğal yöneticisi olduğu için, yani Aslan Burcu aslında 5. evin doğal yöneticisi olduğu için bu evin konularını bu kadına otomatik bir şekilde yüklüyor demek. Yani onun içinde bir şekilde hep sanatçılık, resim, sanat, tiyatro, sahne önünde olmak onun içinde içten içe hep vardı zaten. O yüzden bence oyunculuk çok güzel bir seçim olmuş onun açısından. Ve aynı zamanda Güneş Regulus kraliyet yıldızıyla kavuşum yapıyor. Tabii ki bu tam kavuşum sayılmaz. 2 derece orb, ne kadar Regulus kraliyet yıldızı da olsa 2 derece orb artık biraz uzak ama etkisi var. Etkisi kendinde barındırıyor. Yani bu demektir ki aslında bu kadının bir soyunda, kendisinde bir asalet var, bir asillik var. Para, pul, bunları aslında zenginliği hayatına daha çabuk çekiyor ve gerçekten şöhreti, para pulu hayatına daha çabuk ve kolay çekiyor. Ama Aslan burçlarının böyle bir handikapı var. Aslan burcu, Güneş Aslan'da asaletli, evet, ama Aslan burçlarında ego, özgüven çok yüksek olduğu için onlar daha çok kendilerini geliştirmeliler. Çünkü ego eğer eğitilmezse bunun sonu ya narsistik ya da fazla biraz rahatsız edici duruma gelebiliyor. Ancak eğer çok iyi eğitilirse mükemmel bir insan çıkıyor ortaya. Çünkü Aslan burcu ve yani çünkü o doğru şekilde özgüven olduğu zaman insanda bu gerçekten mükemmel bir şey oluyor. Neyse, bunu bir kenara, bunu sadece bir detay gibi söylemek istedim. Bunun yanında Merkür'de Aslan Burcu'nda görüyoruz. Merkür Aslan'da bu kadın nasıl bir kadın? Konuşurken de kendinden özgüvenli. Hiçbir zaman Merkür Aslanlar'da hiçbir zaman böyle konuşurken tekrarını görmezsiniz. Yani daha emin konuşurlar, daha iddialı konuşurlar. Cümleleri daha manşettir yani. Gerçekten biraz daha aslında böyle bir etki verir bunun yanında. Tabii ki Merkür'ün burada Satürn'le bir karşıtlığı var. Merkür-Satürn karşıtlığı aslında duygulara biraz, yani düşüncelere biraz karamsarlık verebilir. Düşünceleri biraz daha az konuşmak, çok fazla konuşmamak ya da biraz daha, ya da bazen mesela Merkür Satürn karşıtlığı sadece ona çocukken geç konuşma gibi bir şey de verebilir. Bir şekilde aslında zihnini sınırlandıran, biraz daha kendini, düşüncelerini disipline etmeye müsait, daha sınırlandırmaya çalışıyor sanki düşüncelerini, böyle bir şey de verebilir. Bunun yanında tabii ki bu kadının güzelliğinden bahsetmeden olmaz arkadaşlar. Venüs Başak Burcu'nda. Venüs Başak'ta çok güzel. Yani genelde Venüs Başak'ta aslında düşüştedir. Ve Başak'ta çok iyi çalışmaz ve Venüs'ün özelliklerini kendinde çok güzel bir şekilde göstermez. Ama Venüs Başaklar, fark ettiniz mi bilmiyorum, çok güzeller. Yani gerçekten ben bugüne kadar gördüğüm, bayıldığım, ne kadar güzel kadın dediğim birçok kadında Venüs'ün Başak Burcu'nda olduğunu gördüm. Bunun nedeni ise mükemmeliyetçilik takıntısı. Çünkü Venüs Başak'ta düşer. Çünkü o kadın aslında o kadar kendini eleştirir ki başkaları onu dışarıdan mükemmel bulurken o kendinde hep bir kusur bulur ve onu sürekli böyle düzeltmeye çalışır. Aslında gençken, yani daha erken yaşlarda cilt problemleri verebilir ama daha sonra o kadar aslında o problemlere yönelik çözümler bulmaya odaklanır ki sonra kendisi bile hani o konuda uzmanlaşır. Yani en güzel cilde sahip olur, en güzel gözler, ne bileyim. Hani bu bir şekilde aslında güzellik konusunda uzmanlaşanlarda Venüs Başak etkisini, Venüs retro konumunu çok gördüm gerçekten. Bunun yanında Venüs'ün Jüpiter'le kavuşum yapması iyi şans demek, güzel şans demek. Haritada Venüs Jüpiter üçgen, Venüs Jüpiter kavuşumu çok güzel bir etkidir. Gerçekten iyi şansın, güzel şansın hem evlilikte hem aşkta bu bir şekilde aslında çok güzel çalıştığını gösterir. Bunun yanında tabii ki Jüpiter'in kavuşum yaptığı, ki bu Jüpiter'de zararlı bir konumda aslında Neslihan'da.
Jüpiter'in Başak Burcu'ndaki konumu ona şansın hani, havadan gelmediğini gösteriyor aslında. Venüs, Jüpiter Başaklar çalışmadan şansı elde edemiyorlar. Hep bir şekilde çabalamaları gerekiyor. Hani onlar oturdukları yerden şans onlara gelmiyor aslında. Tabii ki burada Güneş'in üçgen açı yapması onun hem güzelliğini hem şansını ekstra olarak artıran bir durum aslında. Bunun yanında Venüs, Jüpiter aslında öyle bir gezegen ki bir gezegenle kavuşum yaptığı zaman onun özelliklerini hem güzelleştiriyor, artırıyor aslında. Yani güzelliğini artırıyor demek. Güzelliğini gerçekten abartıcı güzellik, çok güzel, mükemmeliyetçi bir güzellik diyor. Ama bunun yanında da buraya fazla abartı kelimesini ekliyor. Yani aşkı abartmak, güzelliği abartmak, eleştiriyi Başak Burcu'nda çünkü. Eleştiriyi abartmak, kendine öz eleştiriyi fazla yapmak aslında. Aşkı abartmak, aşık olduğu adamı abartmak ve aslında mükemmel bir tablo çizmek aşkta evlendiği adamla bir şekilde mükemmel bir tablo çizmeye çalışmak. Yani böyle etkileri de var gerçekten. Venüs-Jüpiter kavuşumunun Jüpiter'in biraz daha gölge etkisi özellikle zararlı konumda olduğu için biraz daha gölge etkisini çalıştırmaya müsait bir konumda. O yüzden de bu şekilde de çalışabiliyor. Bunun yanında tabii ki neye gelmek istiyorum? Biraz Ay'a gelmek istiyorum. Ay da Boğa burcunda arkadaşlar. Ay Boğa'da yüceliyor. Mükemmel. Yani Ay Boğa, Ay Yengeç'ten daha iyi çalışır çoğu zaman. Çünkü duyguları daha kolay kontrol eder Ay Boğa'da olan insanlar, Ay Boğa'da olan insanlar. Yani onlar daha estetik zevkleri daha çok gelişmiştir. Daha o güzellikten, estetikten, güzel giyimden, güzel yemekten daha iyi anlar. Konforuna düşkündür. Parayı hayatına daha kolay çeker aslında. Bunun yanında çok iyi yemek yapar. Çok iyi yemekten de çok iyi anlar. Bu ona annesinden geçmiştir. Çünkü Ay anneyi de anlatır aynı zamanda. Annesi de öyledir. Annesi de güzeldir. Annesi de çok iyi yemek yapar. Ve o da ona aslında annesinden geçmiştir. Bunun yanında Ay'ın Plüto ile bir karşıtlığı var. Ama tabii ki doğum saatini bilmediğimiz için bu karşıtlığı net bir karşıtlık olarak saymıyorum. Belki hiç böyle bir şey yoktur. Orb olarak uzaklaşmıştır. Sadece genel olarak Ay-Plüto karşıtlığından da küçük bir bahsetmek istiyorum. Eğer Ay-Plüto karşıtlığı varsa hem burada Ay çok güçlü konumda Boğa'da hem de Plüto çok güçlü konumda Akrep'te ve sabit burçtalar. Bu karşıtlık içerisinde birikmiş bir öfke olabileceğini, içerisinde bir intikam duygusu olabileceğini ve içinde biriktirip biriktirip birden patlayan bir karakter olabileceğini işaret ediyor aslında. Sabit burçlar toplar 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 birden patlar aslında. O yüzden de genelde Ay-Plüto karşıtlığında gerçekten içinde bir intikam duygusu, kıskançlık duygusu, manipülasyon ve bir şekilde aslında o güzel duygularla bu duyguları kendi içinde dengelemeye çalışan bir insan olduğunu gösteriyor bize. Bunun yanında biraz eşini anlatan göstergelerden bahsetmek istiyorum. Aslında bir şundan da bahsedeyim, daha sonra eşinden bahsedeceğiz. Mars'ı Rigel yıldızıyla kavuşum yapıyor. Mars Rigel şöyle bir sabit yıldız. İkizler Burcu'nun sabit yıldızı ve 16 derecede aktif oluyor. Rigel sabit yıldızı insana sanatçılarda, yazarlarda, edebiyatçılarda gördüğümüz bir sabit yıldız ve zaten Beren Saat'in doğum haritasını da yorumlarken bahsetmiştim. Onda da aktifti. Gerçekten insana şan, şöhret, tanınma, ünlenme, işte para, dediğim gibi şan, şöhretten dolayı gelen para, rahatlık vesaire bunları beraberinde getiriyor. Sanata ilgi, edebiyata ilgi, yazarlığa ilgi gibi özellikleri beraberinde getiriyor. Mars'la kavuşum yapması ise aslında bu kadının kendisini çok geliştiren bir kadın olduğunu, çok okuyan, öğrenen, sürekli yeni bir şeylere ilgilenen bir kadın olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda ele avuca sığmayan, kontrol edilmesi zor bir insan olduğunu gösteriyor ve hayallerine giden yoldaysa çok azimli ve sabırlı olduğunu gösteriyor aslında. Çünkü Mars'ın burada bu aktif olması aslında hedefini gerçekleştirmek için pes etmeden önüne çıkan her engeli aşabilecek güçte bir kadın olduğunu gösteriyor aslında. Mars'ın Satürn'le zaten yaptığı da üçgen hayallerini, hedeflerini Kova burcu çünkü Satürn ve güçlü bir konumda hayallerini, hedeflerini gerçekleştirmek için o enerjiyi doğru yönlendirdiğini gösteriyor aslında. Evet, şimdi biraz eşinden bahsedelim. Eşi anlatan ilk gösterge Güneş. Güneş Aslan Burcu'nda tanınmış bir eş, ünlü bir eş, kendini göstermekten, biraz daha göz önünde olmaktan hoşlanan bir eş, cömert bir eş.
bu şekilde aslında. Hani hayatta istediği tarzda erkek, aslında bu tarzda bir erkek. Ve Juno ise ikizlerde ve aynı zamanda Mars da ikizler burcunda. Gerçekten zeki, entelektüel, o da çok öğrenmeye, okumaya açık bir aslında adam istiyor hayatında. Ve burada Mars'a kavuşum yapması zaten Kadir Doğulu'nun Güneşi Koç burcu, yöneticisi direkt Mars. Burada eşi hakkında böyle bir bilgi de veriyor aslında bize. Bunun yanında İkizler Burcu'ndaki bu kavuşumsa gerçekten iletişimi kuvvetli, ağzı biraz iyi laf yapan bir eşten bahsediyor gerçekten. Evet. Bunun yanında bu Juno'nun Pallas'ta yaptığı bir karşıtlık var. Bu Pallas'ta yaptığı karşıtlık aslında bu çok sert bir karşıtlık değil ama biraz kendi isteklerini, kendi düşüncelerini, aşık olduğu adam, sevdiği insan için biraz onunla ortada bir noktada buluşmaya çalışıyor. Bunu bir şekilde dengelemeye çalışıyor. Ya da kendi düşüncelerini, düşüncelerinden çok onun düşüncelerine önem vermek gibi, kendi isteklerini feda etmek gibi bu tarzda çalışabilir Pallas'ta bu Juno'nun karşıtlığı. Biraz daha onun isteklerine daha çok önem vermek gibi çalışabilir. Bunun yanında aynı zamanda Kuzey Ay düğümü, Güney Ay düğüme gelmek istiyorum. Kuzey Ay düğümü Yay burcunda, Güney Ay düğümü İkizler burcunda. Yani Yay ikizler aksında dünyaya gelmiş. Yani bu biraz öğrenmek ve öğretmekle alakalı bir aks. Hayattaki aslında esas temel amacı diyeyim ya da temel olayı ne aslında? Biraz daha yüzeysel bir insan olduğunu gösteriyor. Biraz daha ne bileyim işte bu kursa da gideyim, bunu da öğreneyim, bu alana da bakayım deyip yarım bırakmak, çok üzerine uzmanlaşmamak aslında, çok üzerine gitmemek, derinden öğrenmemek gibi. Hayatta biraz daha derinleşmeyi, biraz daha uzmanlaşmayı öğrenmesi gerektiğini gösteriyor aslında. Hani yöneldiği alanda daha derine inmeyi öğrenmesi gerekiyor. Bu ona daha iyi geleceğini gösteriyor aslında. Neptün-Uranüs kavuşmasından da bahsedeceğim olursak çok kısa. Ve aslında bu biraz jenerasyon gezegenlerin kavuşması, doğrudan onu çok etkilemez ama yine de ona bir hem yenilikçilik aslında hem sanatsallığın birlikte kavuşumu gibi aslında. Ona hem bir tarafı yenilikçi hem de bir tarafı gerçekten sanatsal düşünce tarzı, ona öyle bir yapı da verebilir aslında. Yani modern düşünceyle sanatı birleştirmek aslında, bu ikisinin kavuşumu onun hayatında da öyle çalışabilir. Ama burada önemli olan bu kavuşumun aslında Venüs ve Jüpiter'e üçgen açı yapması. Venüs-Uranüs üçgeni ilişkilerde biraz daha sınırları olmamak, biraz daha aslında hem zaten Satürn'ün de retro konumu biraz daha sınırlarını net çizememek sorunu verebiliyor. Ama ilerleyen yaşlarda bunu çözdüğünü gösteriyor aslında. Çünkü retro üzerine çalışıldığı zaman sorun hallediliyor genel olarak. Bunun yanında bu üçgenin ise yani Venüs'ün Neptün ve Uranüs'e yaptığı üçgen açıysa hem ona gerçekten bir yaratıcılık veriyor. Aynı zamanda aşık olduğu adamı yine gözünde mükemmelleştirmek veriyor. Fazla idealize etme durumu veriyor. Ama genelde pozitif çalışıyor. Yani daha onun sanatçılığını artırıyor. Daha onun ilham kaynaklarını artırıyor aslında. Bunun yanında Uranüs-Venüs üçgeni ise biraz daha aşkta uçarı kaçarı, yani daha sınırları olmayan ve daha enteresan maceralar, hayatta daha enteresan maceralar deneyimlemek isteyen bir insan olduğunu gösteriyor. Evet, Neslihan Atagül'ün haritası bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benden istediğiniz başka isimler varsa lütfen aşağıda yazmayı unutmayın. Aynı zamanda eğer bu tarzda içerikler hoşunuza gidiyorsa bunu lütfen belirtmeyi, kanalıma abone olmayı, aynı zamanda video beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.